Cümleten selamun aleyküm hanımlar. Diva Patik YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte dikişsiz iki şiş çok güzel bir patik yapacağız. Ben patiğimde koyu gri ve toz pembe tonlarında 2 tane normal patiklik ip kullandım. Şişlerimi ise 3 numara böyle kısa 2 şiş ile yaptım. Hemen modelimi göstereceğim. İşte hanımlar, modelimiz bu şekilde. 2 şiş patiğimiz. Patiğimizin hiçbir yerinde hanımlar dikişimiz yok. Baştan sona dikişsiz yaptım. Patiğimize burun kısmından başlıyoruz. Üst bölümü, sonra yanları örüyoruz. Daha sonra şu kenarları, tabanımızı ve topuğu örerek patiğimizi bitiriyoruz. Hanımlar, patiğimizin şu kenarlarından misinalı şiş kullanılabilir. Fakat ben patiğimin kenarlarına 2 tane daha şöyle yardımcı kısa şiş kullanarak kenarlarını yapacağım. Şöyle. Hanımlar, bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38 ve 39 numara ayaklar için uyumlu oldu. Patiğimize hemen başlayalım. Burun kısmından başlıyoruz hanımlar. 8 ilmek olarak 8 adet ilmeğimi atacağım. Patiğimizde hanımlar baştan sona haroşa örgü uygulaması yapacağız. Örgümüzün hem ön hem arka yüzünde düz örgü örünce haroşa oluyor. Hem ön hem arka yüzde ters örgü örünce yine haroşa oluyor. Ben örgümüzün her iki tarafında da düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum. Bakın 2, 4, 6, 8 ilmeğimizi attık. Şuraya bir tane bir düğüm atacağım. Kenarımız sıkı ve sağlam olsun diye. Geri dönüyorum hanımlar. Haroşa yapacağız. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Diğer ilmeklerimi düz olarak, yani haroşa olarak örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de yine ördüm. Şimdi geri dönüyoruz hanımlar. Geri döndüğümüzde ön yüzdeyiz. Ön yüzde olduğumuzu şöyle kabul ediyorum. Başlangıç ipimiz eğer sol taraftaysa ön yüzdeyiz demektir. Bu aşamada pembe ipimi ekleyeceğim hanımlar. Ön yüzde artık artırmalarımızla yapacağız. Artırma işlemini ilk 2 ilmeği ördükten sonra yapacağız. Bir de son 2 ilmek kalana kadar öreceğiz. Öyle artıracağız. Bu aşamada hemen pembe ipimi ekleyerek başlıyorum. İp geçişi olduğu için hanımlar, ben normalde sonuncu ilmeklerimi ördüğüm için ilk ilmeğimi örmeden alıyordum. Fakat ip geçişi olduğu için burada ilk ilmeğimi örerek başlıyorum. Şöyle. Bu şekilde ilk ilmeğimi ördüm. Hemen ikinci ilmeğimi de yine pembe ile örüyorum. Bu pembe ipimin ucunu şöyle griye bağlayacağım. Patiğimiz sökülmesin diye. Şöyle buraya 2 tane sıkı bir düğüm attım. 2 ilmek ördüm hanımlar. Ardından buraya pembe ipim ile şöyle bakın artırma yapıyorum. 1 ilmek atıyorum. Burada 3 ilmek oldu. Yanına 1 ilmek daha ördüm. 4. Bir daha ördüm. 5. 5 ilmek ördüm. Ardından gri ipimi alıyorum. Gri ipimle öreceğim. Bakın yanına 2 ilmek griyi ördükten sonra kenarda son 2 ilmeğim kaldı. Buraya da hanımlar gri ipim ile şöyle artırmamı yapıyorum. Kalan 2 ilmeğimi düz örüyorum. 5 ilmek pembe, 5 ilmek gri olacak şekilde ördük. Sağdan ve soldan da artırmalarımızı yaptık. Geri dönüyoruz, arka yüzdeyiz. Arka yüzde artırma işlemi yapmıyoruz hanımlar. Gri ilmeklerimi gri ipim ile, pembe ilmeklerimi pembe ipim ile öreceğim. Şöyle 5 gri ilmeğimi ördüm. Bakın gri'mi arkada bıraktım. İp değişikliği yaparken ipimizi arka yüzde bırakıyoruz. Şöyle gri ipin altından geçirerek çaprazlamasına pembe ipimi elime aldım. Kalan 5 ilmeğimi pembe ile örüyorum. Şimdi geri döndük hanımlar. Bu aşamada pembe desenimiz sola doğru kayma yapacak. Artırmalara da devam edeceğiz hanımlar. Şişimizde 26 ilmeğimiz olana kadar artıracağız. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra ikinci ilmeğimi ördüm. Hemen artırmamı yapıyorum. Öncelikle pembe ilmeklerimi ördüm. Bakın pembe desen sola doğru kayacağı için buradaki ilk gri ilmeğimi de pembe ipim ile örüyorum. Ardından gri ipimi aldım. Yanına 2 ilmek daha griyi ördüm. Bakın burada da son 2 ilmeğimiz kaldı. Hemen artırmamı yapıyorum. Kalan 2 ilmeğimi örüyorum. Bu şekilde. Geri döndük, arka yüzdeyiz. Arka yüzde hanımlar yine ilmeklerimizi gördüğümüz renklerle örüyoruz. Bakın ip değişikliği yapıyorum. Çaprazlamasına şöyle pembe ipimi aldım. Pembe ilmeklerimin tamamını pembe ipim ile haroşa olarak örüyorum. Geri döndük. Bakın hanımlar, burada 2 diş haroşamız oldu pembe ile. Her 3 diş haroşada bir model yer değiştirecek.
Yine kenar ilmeğimi aldım. İkinci ilmeğimi örüyorum. İkinci ilmekten sonra yine artırmamı yaptım hanımlar. Tekrar öncelikle bu pembe ilmeklerimi öreceğim. Modelimiz sola doğru kaydığı için buradaki bir gri ilmeğimi de yine pembe ile ördüm. Tekrar ip değişikliği yapıyorum. 2 tane gri ilmeğimi ördükten sonra bakın burada son 2 ilmek kaldı. Hemen buraya da artırmamı yaptım. Kalan 2 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Geri döndüm. Arka yüzde yine ilmeklerimizi gördüğümüz renklerle örüyoruz. Gri ilmeklerimi gri ipim ile ördüm. Bakın renk değişikliği yapıyorum. İpimi arkada bıraktım, arka yüzde gri ipimi. Pembe ilmeklerimi pembe ipim ile haroşa olarak örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Şöyle baktığımız anda hanımlar burada 3 diş pembemiz oldu. Bakın 3 diş. Şimdi modele devam edeceğiz. Fakat pembe olan ilmekleri gri ile, gri olanları da pembe ile yapacağız. Yani ilmekler renk değiştirecek. Şöyle burada pembe ilmeklerimiz vardı. Şu aşağıdan hanımlar şöyle geniş bir şekilde gri ipimi yaklaştırıyorum. Bakın arkada biraz esnek bırakalım. Örerken toplayarak örüp geleceğiz çünkü şöyle. Yine ip değişikliği olduğu için ilk ilmeğimi örerek başlıyorum. İkinci ilmeğimi de ördüm. Artırmalara devam ediyoruz. İkinci ilmekten sonra hemen artırmamı yaptım. Ardından pembe olan ilmeklerimi gri ipim ile öreceğim hanımlar. Bu aşamada bakın şöyle yapacağım. 5 tane gri ilmek oldu. Sıradaki ilmeğimi örerken alttan bakın gri ipimiz arkada uzun uzun kalmasın diye şişimi gri ipin altından alarak sıradaki ilmeğimi şöyle örüyorum. Arkada gri ipin önünü kesmiş olduk. İp boyu kısaldı. İpimiz arkada uzun uzadıya kalmıyor. Bakın pembe ilmeklerimin tamamını gri ile ördüm. Gri ilmeklerimi de ip değişikliği yapıyorum. Pembe ile öreceğim. Yine pembeyi şöyle arkada esnek bırakalım. Onu da tekrardan toplayarak öreceğiz çünkü şöyle. Bakın hanımlar son 2 ilmeğim kaldı. Artırmamı yapıyorum. Kalan 2 ilmeğimi ördüm. Tam olarak şu bölümdeyiz hanımlar. Modelimiz renk değiştirerek devam ediyor burada. Geri döndüm. Yine arka yüzde ilmeklerimizi gördüğümüz gibi öreceğiz. Pembe ilmeklerimi pembe ipim ile örüyorum. Bakın ip değişikliği yapıyorum. Şöyle çaprazlamasına. Gri ipimi aldım, pembeyi arkada bıraktım. Şişimdeki gri ilmeklerimi gri ipim ile örüyorum. Arka yüzde model kurulumu yok. İlmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz. Tekrardan ön yüzdeyim hanımlar. Bu modelimiz hanımlar ilk başta pembe deseni hesaplayarak gidelim. İlk başta bu pembe modelimiz sola doğru kayarak gitmişti. İkincisinde sağa doğru kayacak. Yani şöyle burada son bir gri ilmek kalana kadar öreceğiz. Öncelikle kenar ilmeğimi aldım. İkinci ilmeğimi örüyorum. Artırmamı unutmuyorum. Yanına şöyle birkaç ilmek ördükten sonra yine bakın altta uzun pembe ilmeğim kalmıştı. Şişimi pembe ipimin altından geçirerek şöyle sıradaki ilmeğimi örüyorum. Bakın pembe ipin önünü kesmiş olduk hanımlar burada. Arkada uzun uzadıya kalmamış oluyor bu şekilde. Burada bakın son bir ilmeğim kalana kadar ördüm. Burada pembe modelimiz bu defa sağa doğru kayacak. Son bir gri ilmeğim kaldı. İp değişikliği yapıyorum. Buradaki gri ilmeğimi de pembe ile ördüm. Bakın son 2 ilmeğim kalana kadar ördüm. Hemen bu kenardan da şöyle artırmamı yapıyorum. Kalan 2 ilmeğimi normal haroşa olarak yani düz olarak ördüm. Hanımlar geri dönüyoruz. Yine arka yüzde ilmeklerimizi gördüğümüz gibi öreceğiz. Pembe ilmeklerimi pembe ipim ile ördüm. Renk değişikliği yapıyorum. Gri ilmeklerimi gri ipim ile örüyorum. Şimdi geri döndük hanımlar. Tekrar artırmalara devam ediyoruz. Kenar ilmeğimi aldım. İkinci ilmeğimi örüyorum. Hemen artırmamı yaptım. Yine burada bir gri ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi gri ile öreceğim. Sonrasında pembe ipimi aldım. Buradaki gri ilmeğimi de pembe ile ördüm. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim yine. Bakın 2 ilmek kaldı. Hemen artırmamı yapıyorum. Kalan 2 ilmeğimi pembe ipim ile örüyorum. Bu şekilde. İlk modelimizi yaparken hanımlar
Şu şekilde pembe ilmeklerimiz sola doğru kaymıştı. İkinci modelde sağa doğru kaydı. Bir sonraki modelde yine pembeli ilmeklerimiz sola doğru kayacak. Sırasıyla böyle yapacağız. Geri döndük. Yine arka yüzde ilmeklerimizi gördüğümüz renklerle öreceğiz. Pembe ilmeklerimizi pembe ipimiz ile, gri ilmeklerimizi de gri ipimiz ile. Pembelerimi ördüm. Pembemi arkada bırakıyorum. Bakın çaprazlamasına şöyle renk değişikliği yaptım. Gri ilmeklerimi gri ipim ile örüyorum. Her 3 diş haroşada bir renk değişikliği yaparak modeli devam ettiriyoruz hanımlar. Geri döndük. Bakın burada 3 diş haroşamız oldu. Hem gri hem de pembe modelimizde 3'er diş haroşamız oldu. Tekrar renk değiştirerek gideceğiz. Şöyle. Griyi bırakıyorum. Bu defa gri ilmeklerimi pembe ile öreceğim. Modelin ilk sırasında ilmekleri yer değiştirerek örüyoruz. Gri ilmeklerin tamamını pembe ile örüyorum. Hemen 2 ilmek ördükten sonra artırma yapmayı unutmuyorum. Bu şekilde ilmeklerimizi örüyoruz. Yine bakın arkada pembe ip uzun kalmasın diye pembe ipin altından geçirerek aldım ilmeğimi. Böyle ördüm. Bu şekilde. Hatta yine tekrar ipi şöyle kısaltalım. Bakın gri ilmeklerimin hepsini pembe ile ördüm. Ardından şu gri ipimi alıyorum. Yine griyi arkada şöyle biraz esnek bırakalım ki. Yine griyi ön yüz dörerken toparlayarak geleceğiz. Şöyle. Bakın biraz gevşek bırakıyorum. Pembe ilmeklerimin de hepsini gri ile örüyorum. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim hanımlar öncelikle. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. Hemen artırmamı yapıyorum. Kalan 2 ilmeğimi şöyle şişim düştü. Kalan 2 ilmeğimi de yine gri ipim ile örüyorum. Bu şekilde. Şöyle. Tekrar arka yüzdeyiz hanımlar. Arka yüzde yine ilmeklerimizi gördüğümüz renklerle örüyoruz. Gri ilmeklerimizi gri ipimiz ile, pembe ilmeklerimizi pembe ipimiz ile. Pembelerime geldim. Şöyle çaprazlamasına pembe ipimi elime alıyorum. Pembe ilmeklerimi pembe ipim ile haroşa olarak örüyorum. Geri döndük hanımlar, ön yüzdeyiz. İlk modelde sola doğru kaymıştı pembe modelimiz. İkinci modelde sağa doğru bakın kayma yaptı. Üçüncü modelde tekrar sola doğru kayma yapacak. Yani sırayla. Şimdi yine kenar ilmeğimi aldım. İkinci ilmeğimi örüyorum. Artırma yapmayı unutmuyorum. Bu aşamada hanımlar buradaki bir gri ilmeğim dahil öreceğim. Çünkü ilmekler birer birer sola kayacak bu sıramızda. İlmeklerimi örüyorum şu anda. Pembe ilmeklerimi öreceğim. Bakın buradaki bir gri ilmeğimi de pembe ile ördüm. Dediğim gibi pembe modelimiz sola doğru kayıyor burada. Gri ipimi aldım. İlmeklerimi gri ile öreceğim kalan ilmekleri. Son 2 ilmeğim kalana kadar. Bakın son 2 ilmeğim burada. Artırmamı yapıyorum. Kalan 2 ilmeğimi örüyorum. Arka yüze geçtik. Yine arka yüzde hanımlar ilmeklerimizi gördüğüm renklerle öreceğim. Şöyle yarım ilmek aldım. Hemen düzelteyim. Şöyle yarım ilmek alınca patik sağlam olmaz. Çabuk sökülür. O yüzden yarım ilmek almamaya dikkat edelim. Gri ilmeklerimi gri ipim ile ördüm. Renk değişikliği yapıyorum. Pembe ilmeklerimi de arka yüzde pembe ipim ile örüyorum hanımlar. Her 3 diş haroşada bir dediğim gibi model değiştiriyorduk. Bu ikinci diş haroşamız oldu. İlmeklerimizde hanımlar bir sayalım. 26 ilmek olana kadar çünkü yapacaktık. Modelimizi bakın 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 24 ilmeğimiz olmuş. Son kez bu sıramızda artırma yapacağız. Sonrasında artırma yapmayacağız artık. Çünkü modelimiz bitiyor. Yani artırmalarımız bitiyor. Öncelikle kenar ilmeğimi aldım. İkinci ilmeğimi örüyorum. Bakın artırmamı yaptım yine. Son kez artırdık sağ kenardan. Şimdi ilmeklerimizi normal haroşa olarak öreceğim. Şu alttan gri ipimi de böyle toparlayarak örmeyi unutmuşum. Hemen
alttan gri ipimin altından geçerek ilmeğimi ördüm. Tekrar hanımlar ilmeğimiz bir ilmek daha sola kayacak. Bakın pembelerimi ördüm. Buradaki bir ilmek griğimi de yine pembeyle örüyorum. Şimdi griğimi aldım. Son iki ilmeğimi kalana kadar öreceğim. Ardından hemen bu kenara da son kez artırmamı yapıyorum. Kalan iki ilmeğimi örüyorum. Bu şekilde son kez artırmamızı yaptık. Şişimizde 26 ilmeğimiz oldu. Artık artırma işlemi yok. 26 ilmek olarak patiğimizi öreceğiz. Tekrardan arka yüze geçtim hanımlar. Arka yüzde yine ilmeklerimizi gördüğümüz renklerle örüyoruz. Arka yüzde gördüğünüz gibi artırma işlemi yok, model kurulumu yok, hiçbir şey yok. Arka yüzde sadece ilmekleri gördüğümüz renklerle haroşa olarak örüyoruz. Bakın pembe ilmeklerimi de şöyle ip değişikliği yaptım. Pembe ipim ile örüyorum. Her 3 diş haroşada bir modelin rengi değişerek devam ediyor. Geri döndük hanımlar. Ön yüzdeyiz. Bakın 3 diş haroşamız oldu. Şimdi renk değişikliği yaparak gideceğiz. Burada pembe modelimiz sola doğru kaymıştı. Modelin ilk sırasında ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz. İkinci ve üçüncü sırasında da pembe modelimiz bu defa sağa doğru kayacak. Şöyle. Pembe ipimi aradan çıkartıyorum. İp değişikliği yapıyoruz hanımlar. Şöyle gri ipimi elime aldım. Şöyle bol bir şekilde şöyle getiriyorum. Bakın. Arkada bol bir şekilde bırakarak şöyle getirdim. İp geçişi olduğu için yine ilk ilmeğimi örüyorum. Artık artırma işlemi yok hanımlar. Artırma yapmıyoruz. Pembe olan ilmeklerimi gri ipim ile örüyorum. Şöyle bakın. Arkada gri ipimiz uzun kalmasın diye ipin altından girerek ilmeğimi ördüm. Tekrardan yine ipin altından girerek bir ilmek daha örüyorum. Hanımlar bu şekilde yapınca bakın arkada ipler uzun uzadıya kalmıyor. Aralardan geçirerek bu ipleri kısaltmış oluyoruz. Bakın pembe ilmeklerimi gri ipim ile ördüm. Şimdi pembe ipimi şöyle arkada bir uzun bırakacağız hanımlar yine. Gevşek bırakalım ki toplayarak geleceğiz sonrasında. Gri ilmeklerimi de burada pembe ipim ile örüyorum. Bu şekilde tekrar arka yüzdeyim. Yine arka yüzde hanımlar ilmeklerimizi gördüğümüz renklerle örüyoruz. Dediğim gibi arka yüzde model kurulumu falan yok. Tekrar renk değişikliği yaptım. Şöyle gri ipimi elime aldım. Gri ilmeklerimi gri ipim ile haroşa olarak sıra sonuna kadar örüyorum. Tekrar geri döndük. Dediğim gibi bu modelimiz sağa doğru kayma yapacak. En sonki modelimiz bakın sola doğru gitmişti. Şimdi sağa doğru kaydıracağız. İlk sırada ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz. Bakın pembe ilmekleri gri ile ördüm. Gri ilmekleri pembe ile ördüm. Bu sıramızda pembe modelimiz birer birer ikinci ve üçüncü sırada birer ilmek sağa kayacak. Tekrardan kenar ilmeğimi örmeden aldım. Burada son bir gri ilmek kalana kadar örüyorum. Bu pembe ipimizi de bakın toplayarak gidelim. Arkada yine pembemiz de uzun uzun kalmasın. Yine şöyle alttan girerek pembe ipin yolunu kesmiş olduk. Bakın hanımlar burada son bir gri ilmek kaldı. Hemen ip değişikliği yapıyorum. Bu griyi pembe ile örüyorum. Böylece hanımlar bu pembe modelimiz sağa doğru kaymış oluyor. Kalan ilmeklerimin tamamını yine pembe ipim ile örüyorum. Bakın bu şekilde. Yine arka yüzde ilmekleri hanımlar gördüğümüz gibi örelim. Pembe ilmeklerimi pembe ipim ile, gri ilmeklerimi gri ipim ile. Çok zevkli bir model hanımlar. Hani ördükçe, model kendini gösterdikçe daha bir insana böyle iştahı geliyor örmek için. Gri ilmeklerime geldim. Yine ip değişikliği yaparak gri ilmeklerimi gri ipim ile örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Tekrar geri dönüyoruz. 2 diş haroşamız oldu. Bir diş haroşamız daha olacak. Modele devam ediyoruz. Tekrardan son bir gri kalana kadar öreceğim.
Ardından yine şöyle ip değişikliği yapıyorum. Bu gri ilmeğimi pembeyle ördüm. Şimdi kalan diğer pembe ilmeklerimi de yine pembe ipim ile örüyorum. Arka yüze geçtim. Arka yüzde hanımlar artık bu sonuncu modelimiz oluyor. Bir sonraki modelde yine renkler yer değişecek. Pembe ilmeklerimi yine pembe ipim ile örüyorum. Sadece haroşa örgü. Pembemi arkada bıraktım. Gri ipimi aldım. Kalan gri ilmeklerimi de gri ipim ile örüyorum hanımlar. Bakın 3'er diş haroşamız oldu yine. 3 diş pembe, 3 diş gri. Burada haroşamız oldu. Modele devam edeceğiz fakat renk değişikliği yaparak. Model anlaşıldı diye umuyorum hanımlar. Şöyle. En son sağa doğru getirdik pembe ilmeklerimizi. Şimdi ip değişikliği yapacağız. İlk sıramızda gri ilmekleri pembe ile, pembeleri gri ile öreceğim. İkinci ve üçüncü sırada bu defa pembe ilmekler sola doğru kayacak. Hanımlar bakın birinci, üçüncü hemen model üzerinde göstereyim. Birinci, üçüncü, 5, 7 ve 9. modelde tek sayılarla giden bu sağ taraftaki modelde ilmekler sola doğru kayarken 2, 4, 6 ve 8. modelde bu sol kenardaki modellerde de ilmekler pembe ilmekler birer ilmek sağa doğru kayıyor. Model bu şekilde ilerliyor. Bir diğer modelin hemen başlangıcını göstereyim hanımlar sizlere. Yine pembe ipimi şöyle arkada uzun bir şekilde bırakarak yaklaştırıyorum. Şöyle. Çünkü toparlayarak ördüğümüz için arkada kasılmasın ipimiz diye. İlk ilmeğimi yine ip geçişi olduğu için ördüm. Birkaç ilmek ördükten sonra şöyle pembe ipin altından girerek ilmeklerimizi örüyoruz. Maksat pembe ipin arkadaki uzun boyunu kısaltmak. Şöyle yine alttan girerek ördüm. Gri ilmeklerimi pembe ile ördüm. Pembe ilmeklerimi de yine griyi bakın arkada geniş bir şekilde bırakıyorum. Şöyle. Gri ilmeklerim, pembe ilmeklerime de gri ipim ile örüyorum. Her 3 diş haroşada bir model renk değiştirerek devam ediyor. Bu şekilde. Şöyle hanımlar. Bakın pembe ile olan modelimizi sayalım. Şu birinci pembe, şu 2, şu 3, şu 4, 5.'yi birlikte kurduk. Hanımlar ben bu patiğime toplamda bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane model yaptım. Bu pembeleri saydım. Pembelerden 9 tane yaptım. Benim elimin ölçülerine göre bu tam oldu. Sizler bu aşamada patiğinizi örerken şöyle bakın. Şu patiğiniz ayak burnundan itibaren şöyle tutacaksınız. Bilek bölümüne gelene kadar, şuraya gelene kadar örmeniz gerekiyor. Bu şekilde ölçüyü alabilirsiniz. Zaten ördükten sonra bu ön bölümü yaptıktan sonra sizlere mezura ile ölçüsünü de vereceğim. Şu anda patiğimin 26 ilmek üzerinden eninin ölçüsünü vereyim dilerseniz. Bakın 9 santim. Hatta 9 santimde 1-2 milim de fazla bu. Şimdi hep birlikte patiğimizin ön bölümünü, modelimizi tamamlayalım. Gelelim hanımlar. Ardından birlikte bilek bölümüne geçeceğiz. Evet hanımlar, patiğimin ön bölümünü tamamladım ve geldim. Şimdi sizlere ön bölümünün ne kadar olduğunu mezura ile de göstereyim. Şöyle burundan itibaren sıfırlayarak ölçüyorum. 10,5 santim 11 santime yakın hanımlar. Şöyle baktığımız anda 1-2 milim oynuyor. Patiğimizin ön bölümü bu kadar. Şimdi hanımlar buraya gri ipimiz ile 2 diş haroşa öreceğiz. Şöyle gri ipimi yakınlaştıracağım. Pembe ipimi de keseceğim. Şöyle yine gevşek bir şekilde gri ipimi arkadan alarak şöyle yakınlaştırıyorum. İlmeklerimizin tamamını gri ipimiz ile öreceğiz. Dediğim gibi gri ile haroşamızı yapacağız. Hemen 2 ilmeğimi ördükten sonra pembe ipimi de keseceğim. Şimdilik pembe ile de işim kalmadı. Pembemi şöyle bir çekeyim, kenarda beklesin. Şöyle pembe ipimin ucunu griye bağlıyorum. Patiğimiz sökülmesin diye. İlmeklerimizi dediğim gibi gri ile örüyoruz hanımlar. Bu şekilde. Şimdi gri arkada uzun uzadıya kalmasın diye ilmeğimi örerken şu gri ipimin altından geçirerek şişimi takıyorum. Bu şekilde.
Yine gri ipimin altından geçirerek şöyle ilmeğimi öreceğim. Bu şekilde hanımlar ilmeklerin tamamını gri ile öreceğiz. Bu bölümde gri ile 2 diş haroşa olana kadar örelim gelelim. Ardından birlikte bilek ayrımını yapalım. Evet hanımlar, burada bakın gri ile 2 diş haroşam oluştu. Şimdi bilek ayrımını yapacağız. 26 ilmeğimiz vardı. 26 ilmeği 2'ye böleceğiz. Sağ ve sol kenara 13'er ilmek olarak yapacağız. Yani bu bölümleri. Önce sağ kenarımızı öreceğiz hanımlar. Sonra da sol kenarımızı. Yine haroşalarımıza devam edeceğiz. İlk 13 ilmeğimi yine haroşa olarak öreceğim. Kenar ilmeğimle birlikte toplam 13 ilmek. 2 ilmeğim oldu. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13. ilmeğimi örerken hanımlar öndeki iki ilmeği yer değiştirerek öreceğim. Bakın şöyle. Yer değiştirerek 13. ilmeğimi ördüm. Sol kenarda da 13 ilmeğimiz kalıyor. 3, 6, 9, 12. Bir ilmek de burada 13. Bu sol taraftaki ilmeklerimiz bekleyecek hanımlar. Çünkü önce sağ tarafı yapacağız. Benim gibi yedek şişiniz varsa ilmekleriniz şişinizde bekleyebilir. Yedek şişiniz yoksa da ilmeklerin içinden bir tığ yardımı ile ip geçirerek bu sol taraftaki ilmeklerin kaçmasını önleyebilirsiniz. Şimdi geri döneceğim hanımlar. Dediğim gibi önce sağ kenarımızı öreceğiz. Ben sonuncu ilmeklerimi ördüğüm için burada ilk ilmeğimi örmeden aldım. Bu 13 ilmek üzerinden haroşalarımı öreceğim. Bakın bu şekilde hanımlar. Şimdi geri döndüğümüzde burada bir diş haroşamız oluştu. Burada 3 diş haroşa görünüyor fakat ilk 2 dişini biz patiğimizin model kısmı bittiğinde 2 diş haroşamızı o şekilde örmüştük. Onu saymıyoruz. Ondan hariç burada bir diş haroşamız oluştu. Hanımlar ben bu patiğimin şu kenarına toplamda 15 diş 15 sıra haroşa ördüm. Benim elimin ölçülerine göre tam geldi. Zaten şimdi 15 diş haroşayı ördükten sonra da ölçüleri size vereceğim. Hanımlar ya da bu aşamada şöyle ayağınızı ölçerek de yapabilirsiniz. Yani şöyle ayağınızın üzerine patiğinizi koyun. Şu burundan itibaren arka bölümünü şu topuğunuzun şu kenarına gelene kadar örmeniz gerekiyor. Bu şekilde ölçü de alabilirsiniz. Dediğim gibi birazdan yan tarafı ördükten sonra ölçüyü de sizlere vereceğim. Şimdi hep birlikte patiğimizin sağ kenarını örelim gelelim. Ardından birlikte sol kenara başlayacağız. Evet hanımlar, 15 diş haroşamı ördüm geldim. 15 diş haroştan sonra ön yüzde de ilmeklerimi ördüm. Bu kenarımızda sağ kenarımızda geri dönüyoruz. Arka yüzde kesimimizi yapıyoruz. İlmeklerimi ikişer ikişer toplayarak bu şekilde kesiyorum. Hanımlar gevşek bir kesim yapalım. Topuğumuzu yaparken bu kesim yerlerinden ilmekler çıkaracağız. İlmekleri rahat çıkartabilelim diye gevşek, esnek bir kesim yapıyoruz. Bu şekilde son bir ilmeğim kaldı. Onu da yine kestim. Buraya şöyle 2 tane sıkı bir zincir oluşturuyorum ve ipimi kesiyorum. Şimdi sol kenarımızı yapacağız. Bu bilek ayrımı yaptığımız yerden bilek bölümünden ipimizi ekleyerek sol kenarımızı öreceğiz hanımlar. Sağ kenarı nasıl yaptıysak sol kenarda aynı şekil yapılacak. Sizlere şu anda bir boy ölçüsünde yine vereyim. Unutmadan burundan itibaren sıfırlayarak bakın. Şöyle mezuramı tuttum. Burası 19 santim. Gördüğünüz gibi 19 santim. Bu şekilde. Hemen şöyle mezurayı çekiyorum. Sol kenara da başlayalım. Yine bu 13 ilmek üzerinden haroşalarımızı öreceğiz. Sağ kenarı nasıl yaptıysak sol kenarı da aynı şekilde yapacağız hanımlar. Hemen 2 ilmeğimi ördükten sonra ipimin ucunu şöyle kendine bağlayacağım. Patiğimiz sağlam olsun, sökülmesin diye. İlmeklerimi normal haroşa olarak örüyorum bu aşamada. İpimin ucunda gizleyerek geldim. Bu şekil. Şimdi geri dönüyoruz. Yine arka yüzde de ilmekleri düz öreceğiz. Yani haroşa. Hanımlar sağ kenara kaç sıra kaç diş haroşa yaptıysak sol kenara da aynı sayıda haroşalarımızı örmemiz gerekiyor. Sağ ve sol kenar eşit olmalı. Bu şekilde. Bakın sonuncu ilmeğimi de yine ördüm. Şimdi geri döndüğümüzde hanımlar şöyle. Buraya da bir diş haroşamız oluştu. Hanımlar toplamda bakın şu kenarda şu patiğimizin üst bölümünde 2 diş haroşa yapmıştık model bitiminde. 2 diş haroşadan sonra buraya bir diş haroşamız oluştu. Yine sağ kenarla eşit sayıda bu sol kenarımızı da örelim. Gelelim ardından patiğimizin kenarlarına başlayacağız.
Evet hanımlar, patiğimin sol kenarında 15 sıra haroşamı ördüm geldim. Şimdi burada da ilmeklerimi keseceğim. Sağ kenarda ilmekleri arka yüzde kesim yapmıştık. Sol kenarda ön yüzde kesimimizi yapacağız. Yine diğer tarafta olduğu gibi ilmeklerimi yine gevşek bir şekilde ikişer ikişer topluyorum bu şekilde. Kesimimizi yapacağız. Ardından da patiğimizin kenarlarına geçeceğiz. Bu şekilde bakın, son bir ilmeğim kaldı. Onu da yine aynı şekil kestim. Şimdi burada bir ilmek kaldı. Şimdi hanımlar, patiğimizin şu kenarlarına bakın. Önce pembe ile sonra gri ile haroşalarımızı öreceğiz. Yan kenar ilmek yerlerinden ilmekler çıkaracağız hanımlar. Bu aşamada hani videonun başında demiştim, bu bölümde misinalı şiş kullanabilirsiniz. Ama ben bu bölümde misinalı şişler kullanmayacağım zorlandığım için. Normal böyle kısa yedek şişlerimi de aldım. Böyle kısa şişlerle yapacağım. Burada bir tane gri ilmeğim kalmıştı. Gri'nin içinden şöyle bir tane pembemi çıkartıyorum. Burada pembe ile devam edeceğiz hanımlar. Şöyle sıradaki kenar ilmek yerine ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmeğimi çıkartıyorum. Bakın burada iki ilmeğimiz oldu. Hemen pembe ipimin ucunu şurada kendine bağlayacağım. Sökülme açılma olmasın, sağlam olsun diye. Sıradaki kenar ilmek yerlerine girerek ilmekler çıkartıyoruz hanımlar. Gri ipimiz beklesin burada. Bakın ilmeğin iki kanadına birden girerek bir ilmek daha çıkarttım. Şöyle 4 oldu ilmek sayım. Şu 5. ilmeğim 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Devam ediyoruz yine. Bakın renkli bölümlere geldik. Burada 3 tane pembe, 3 gri, 3 pembe, 3 gri kenar ilmek yerleri var. Buralardan da üçer üçer ilmekleri çıkaracağız yine. 20 ilmeğimiz olmuştu. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44. Bakın burun kısmına kadar geldim. 45. ilmeğimi buradan çıkarttım. Bu kenardan 45 ilmek çıkarttık. Şimdi patiğimize 8 ilmek başlamıştık. Burun kısmından 8 ilmek attığımız yerden 8 ilmek çıkaracağız. Bir başlangıç yerimiz bakın hanımlar düğümlü. Biraz sık olduğu için buralardan tığ yardımıyla ilmek çıkartıp şöyle şişime takıyorum. Bir diğer şişime takıyorum artık. Bakın şu kenar ilmek yerlerine sırayla girerek buradan 8 ilmek çıkaracağız burun kısmından. Burada 2 ilmeğimiz oldu. 3, 4, 5, 6, 7 ve şu kenara da girerek bir ilmek çıkartıyorum. 8. Burun kısmından da 8 ilmek çıkarttık. Diğer tarafa geçtik hanımlar. Karşıdan yani buradan 45 ilmek çıkartmıştık. Buradan da 45 ilmek çıkaracağız. Bir diğer şişime ilmeklerimi çıkaracağım. Hemen pembe kenar ilmek yerine girerek ilmek çıkaracağım. Hanımlar bakın burada 4 tane pembe, 4 tane gri kenar ilmek yeri görünebilir. Bu bölümde hanımlar bu ip geçişlerinde hani sonuncu ilmeklerimi ördüğüm için ilk ilmeğimi örmeden alıyordum. Fakat ip geçişlerinde ilk ilmeğimizi ördüğümüz için buradaki kenar ilmek sayıları fazla gibi görünebilir. Fakat biz buralardan karşı tarafta olduğu gibi 3'er ilmek çıkaracağız. Her iki tarafta da ilmek sayıları eşit olacak. Şimdi 3 tane pembe bölümden 3 tane griden bu şekilde ilmek çıkaracağım. Bakın 3 tane pembeden ilmeğimi çıkarttım. 3 tane griden bu şekilde. Burada 6 ilmeğimiz oldu. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Grili bölümlere geldik. 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41,
42, 43, 44 ve son kenar ilmek yerine de girerek ilmeğimi çıkarttım. 45. Gördüğünüz gibi 45 ilmek de buradan çıkarttık. Şimdi geri dönüyoruz hanımlar. Haroşaya devam edeceğiz. İlmeklerimizin tamamını normal düz olarak öreceğim. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Diğer ilmeklerimi haroşa yani düz olarak örüyorum hanımlar bu şekilde. Bakın ön yüze bir diş haroşamız düştü böylece. Devam ediyorum. Diğer uca kadar bu şekilde ilmeklerimizi haroşa olarak öreceğiz. Devam ediyorum. Önce ilk içindeki ilmeklerimi öreceğim. Sonra burun kısmındaki 8 ilmeğimi diğer uca kadar dediğim gibi haroşamızı öreceğim. Bu şekilde devam ediyorum. Bakın şimdiki ilmeklerimi tamamladım. Şimdi burun kısmındaki 8 ilmeğimi öreceğim. Sırasıyla hanımlar. Yine bakın haroşaya devam ediyorum. Pembe ile bir diş haroşamız olacak. Sonraki haroşalarımızı gri ile yapacağız. Burun kısmındaki 8 ilmeğimi de ördüm. Yine burada da ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum. İlk sırada yanlardan ilmekler çıkartmıştık. Bu ikinci sırada yani arka yüzde ilmeklerimizi düz örüyoruz. Böylece ön yüze bir diş haroşamız düşüyor hanımlar. Hani dediğim gibi burada misinalı şiş de kullanılabilir. Ben bu tarz patiklerde misinalı şişleri rahat kullanamıyorum. Onlarla öremiyorum. Bu nedenle böyle yardımcı kısa şişlerle patiğimi yapıyorum. Hani videonun başında da söyledim. Belirttim bunu. Artık hangisiyle yaparsanız hangisi kolayınıza giderse o şekilde çalışabilirsiniz. Evet hanımlar sonuncu ilmeğimi de ördüm. Şimdi geri dönüyorum. Artık hanımlar haroşalarımıza gri ipimizle devam edeceğiz. Bakın gri ile devam edeceğiz. Bir haroşamızı pembeyle örmüştük. Şimdi 4 diş haroşa daha öreceğiz. Ama gri ipimizi kullanacağız. Ana renk ipimizi. İp değişikliği yapacağız. Şöyle pembemi aradan çıkararak arkaya doğru aldım. Gri ipimi kullanarak haroşalarıma devam edeceğim. Bu bölümde de artık pembe ile işim kalmadığı için pembe ipimin ucunu da şöyle kesiyorum. Griye bağlıyorum. Böyle hanımlar artık gri ile haroşalarımıza devam edeceğiz. Şu anda ön yüzdeyiz. Ön yüzde ve arka yüzde ilmekleri düz örünce bir diş haroşa oluyor. Gördüğünüz gibi şu anda ön yüzdeyim. İlmeklerimizi bu şekilde gri ile diğer uca kadar öreceğiz. Ardından geri döneceğiz. Arka yüzde ilmekleri bu şekilde haroşa öreceğiz. Bir diş gri düşecek. Dediğim gibi burada toplamda kenarda 5 diş haroşamız var. Bakın 5 diş haroşamız var. İlki pembe ile örüldü. Diğer 4'ü gri ile. Şimdi bu kenarda gri ile 4 diş haroşamız olana kadar kenarımızı örelim gelelim. Ardından birlikte taban kesimine başlayacağız. Evet hanımlar patiğimin bu kenarında 4 diş gri haroşam olana kadar ördüm geldim. Şimdi burundan başlayarak taban kesimine geçeceğiz. Öncelikle hanımlar tabana geçebilmek için bu ilk şişimdeki ilmeklerimi şu anda ön yüzdeyim. Buradaki 45 ilmeğimi normal düz olarak öreceğim. Bu şekilde. İlk şişimizdeki ilmeklerimizi öreceğiz. Sonra tabanımızı yapmaya başlayacağız birlikte. Evet ilk işimdeki ilmeklerimi ördüm. Şimdi burun kısmına geldik. Burun kısmında da 8 ilmeğimiz vardı. Şimdi yine 8 ilmeğimi de öreceğim. Bu şekilde bakın 8 ilmeğimi ördüm. Ardından hemen yan taraftaki şişimden bir adet ilmeği örerek orta kısma ekledim. Orta kısımda 9 ilmeğimiz oldu. Bir ilmek ekledikten sonra şöyle geri dönüyorum. Bu aşamada ipimiz hep karşıda olacak ve İlk ilmeğimizi örmeden alacağız hanımlar.
İpim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Bu orta kısımdaki öncelikle 9 ilmeğimi öreceğim. Ardından yine yan taraftaki şişimden bir adet ilmeğimi örerek ortaya ekledim. Orta kısımda böylece 10 ilmeğimiz oldu. Orta kısımda 14 ilmek olana kadar yanlardan ilmekleri alarak ekleyeceğiz hanımlar. Şimdi geri döndüm. Yine ipim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Orta kısımdaki 10 ilmeğimi öncelikle öreceğim. Ve yine şişimden bir adet ilmeği örerek ortaya ekliyorum. Ortada 11 ilmeğimiz oldu. Çok pardon. Yine bu aşamada ipim karşıda. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Orta kısımdaki 11 ilmeğimi öreceğim. Ve yine şişimden bir adet ilmeği örerek ortaya ekledim. Ortada 12 ilmeğimiz oldu. Bir ilmek ekledikten sonra yine geri dönüyorum. Tekrar ipim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Öncelikle bu 12 ilmeğimi öreceğim. Yine şişimden bir adet ilmeği örerek ortaya ekledim. Ortada 13 ilmeğimiz oldu. Geri dönüyorum. Yine ipim karşıda ve ilk ilmeğimi örmeden aldım. Ortadaki 13 ilmeğimi öreceğim. Son kez kenardan bir ilmek daha ortaya ekleyeceğim. Böylece orta kısımda 14 ilmeğimiz olacak. Bakın orta kısımdaki 13 ilmeği ördüm. Şişimden bir adet ilmeği örerek ortaya ekledim ve 14 ilmeğimiz oldu. Artık hanımlar patiğimizin tabanını, yani bu kısmı 14 ilmek olarak keseceğiz. Yine bu aşamada ipimiz karşıda olacak ve ilk ilmeğimizi örmeden alacağız. Şimdi yapacağımız işlem şu. Tabanda son bir ilmek kalana kadar öreceğiz. Yani 13 ilmeğimizi öreceğiz. 14. ilmekte kesimimizi yapacağız hanımlar. Bakın tabanımda son bir ilmeğim kalana kadar ördüm. Yani 13 ilmeğimi ördüm. Şu 14. ilmeğimi örerken yine yan taraftan da bir ilmek alıyorum. İkisini keserek örüyorum. Kesimden sonra geri dönüyoruz. İpimiz karşıda ve yine ilk ilmeği örmeden alıyoruz. Tekrardan tabanda son bir ilmek kalana kadar öreceğiz. Bakın burada son bir ilmek kaldı. Bu ilmeği örerken şişimden de bir ilmek alıyorum. İkisini keserek örüyorum. Bu şekilde 14 ilmek olarak tabanımız yapılacak. Yine geri döndüm. İpim karşıda, ilk ilmeği örmeden alıyorum. Tekrardan 13 ilmek öreceğim. 14. de kesimimi yapacağım. Son bir ilmeğim kaldı tabanda. 14. ilmeğimi örerken şişimden de ilmek alıyorum. İkisini kesiyorum. Tekrar kesimden sonra geri döndüm. Yine ipim karşıda. İlk ilmeği örmeden aldım. Tekrardan 13 ilmek öreceğim. 14'te keseceğim. Bakın tabanımızda bir ilmek kaldı. Bu ilmeği örerken yine şişimden de bir ilmek alıyorum. İkisini kesiyorum. Kesimden sonra geri döneceğiz. Patiğimizin hanımlar arka bölümünü bu şekilde tamamlayacağız. Biz bu kesme işlemine sağ ve sol taraftaki ilmeklerimiz bitene kadar devam edeceğiz hanımlar. Şimdi hep birlikte sağ ve sol taraftaki ilmeklerimiz bitene kadar patiğimizin tabanını 14 ilmek üzerinden sizlere tarif ettiğim gibi örelim gelelim. Evet hanımlar, 14 ilmek üzerinden patiğimin tabanını ördüm geldim. Sağ ve sol taraftaki ilmeklerim bitti. Hepsini kestim. Şişimde sadece 14 ilmeğim kaldı. Şimdi 14 ilmek üzerinden patiğimizin şu topuk kısmını yapacağız hanımlar bu şekilde. Yapacağımız işlem şöyle. Yine ipimiz karşıda, ilk ilmeği örmeden alıyoruz. Şişimde son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Yine haroşaya devam ediyoruz tabii ki. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. İkisini birlikte keserek örüyorum. Şişimde 13 ilmeğim kaldı. Bu aşamada hanımlar bakın sırada kenar ilmek yerleri var şuralarda. İlmeğin 2 kanadına birden girerek bir ilmek çıkarttım. Tekrar 14 ilmeğimiz oldu. Şimdi geri dönüyorum. Yine ipim karşıda ve ilk ilmeği örmeden aldım. Tekrardan son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Son 2 ilmeğimi kesiyorum. Bu sol kenarda ilmek çıkartırken hanımlar içeriden girip şu şekilde de ilmek çıkartabilirsiniz. Şöyle. Ya da bu şekilde zorlanıyorsanız geri dönersiniz ön yüzde. Hemen buradaki kenar ilmek yerine bakın ilmeğin 2 kanadına birden girerek şöyle bir adet ilmek çıkartabilirsiniz. Devam ediyoruz. Yine
Son 2 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi öreceğim. Patiğimizin arkasında yapacağımız işlem bu hanımlar. Son 2 ilmek kalana kadar örüyoruz. Son 2 ilmeği kesiyoruz ve sıradaki kenar ilmek yerinden ilmek çıkarıyoruz. Bakın yine son 2 ilmeğimi kestim. Sıradaki kenar ilmek yerim şurada. İlmeğin 2 kanadına birden girerek bir adet ilmek çıkarttım. Böylece hem patiğimizin arkasını örmüş oluyoruz hem de arkasını şu kenarlara dikişsiz eklemiş oluyoruz. Tekrardan geri döndüm. İpim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. Yeniden son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Son 2 ilmeğimi kesiyorum ve bu sağ kenarda ön yüzde ilmek çıkartıyoruz daha kolay. Sıradaki kenar ilmek yerine girerek ilmeğimi çıkartıyorum. Patiğimizin arkası bu şekilde örülüyor hanımlar. Biz bu işleme son kenar ilmek yerlerine gelene kadar, buraya ve buraya gelene kadar devam edeceğiz. Şimdi patiğimizin arka bölümünü sizlere gösterdiğim gibi örelim gelelim. Evet hanımlar, patiğimin arkasını son kenar ilmek yerlerine gelene kadar ördüm ve geldim. Şimdi ilmeklerimizi keseceğiz. Yine ikişer ikişer toplayarak ilmeklerimi keseceğim. Yine çok sıkı bir kesim yapmayalım hanımlar. Patiğimizin bu boğaz kısmına denk geldiği için ayağımız rahat girsin diye esnek olmalı. Yine gördüğünüz gibi ilmeklerimi ikişer ikişer toplayarak kesiyorum. Son bir ilmeğim kaldı. Onu da yine kestim. Hanımlar, patiğimin kenarına bir de şöyle kenar oyası gittim. 2 sıradan oluşan ilk sırayı ana renk ipimiz olan gri ile yapacağız. İkinci sırayı da pembe ile gideceğiz. Dilerseniz kenar oyası yapmaya da bilirsiniz. Böyle sade de kullanabilirsiniz. Yapmak isteyenler olursa da onlara nasıl yaptığımı hemen göstereyim. Öncelikle hemen şu dibine batarak burayı bir sabitliyorum. Kenar oyamızın ilk sırasında hanımlar sık iğne yöntemi kullanacağız. Bakın, sıradaki kenar ilmek yerine ilmeğin 2 kanadına birden girerek sık iğnemi yapıyorum. Hanımlar, püf nokta şu: gevşek bir sık iğne yapalım. Patiğimizin boğaz kısmının esnekliği kaybolmasın. Bakın, ilmeklerim gevşek. Bu şekilde. Gevşek bir şekilde sık iğne yöntemi ile kenar oyamızın ilk sırasını yapacağız. Hemen sıradaki kenar ilmek yerine ilmeğin 2 kanadına birden batarak sık iğnemizi bu şekilde yapıyoruz hanımlar. Bu şekilde patiğimizin çevresini ilk başladığımız yere kadar, yani buraya kadar sık iğne ile yapalım gelelim. Evet hanımlar, ilk başladığım yere kadar sık iğnemi yaptım. Geldim, en son buraya bir tane bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Hemen ipimi gizleyeceğim. Sonra kenar oyamızın ikinci sırasını yapacağız. Şöyle ilmek aralarından girerek gri ipimin ucunu bir güzel gizliyorum. Patiğimizin içi dışı tertemiz görünsün diye. Şimdi de şöyle pembe ipimi aldım. Pembe ipim ile bir tane ilmek oluşturacağım. Tığım ile. Kenar oyamızı bitirdiğimiz yerden sık iğnemizi böyle pembe ipimle buraya bir ilmek şöyle sabitliyorum. Hanımlar, kenar oyamızın ikinci sırasında da yine sık iğne yöntemi yapacağız ama ters sık iğne. Geri geri gideceğiz. Bakın, bir gerideki sık iğnenin içine girerek, gri sık iğnenin içine girerek pembe ipim ile bir ilmek çıkartıyorum. Tığımdaki ilmekleri topluyorum. Yine bir gerideki sık iğnenin içine girerek ilmek çıkarttım. Tığımdaki ilmekleri topladım. Yine gevşek bir sık iğne yapalım hanımlar. Bakın, tığımdaki ilmeklerim gayet esnek. Dediğim gibi hani patiğimizin boğaz kısmı sıkı olmasın, ayak rahat girsin, esneklik payı olsun diye. Bu şekilde geri geri giderek ters sık iğne yöntemi ile kenar oyamızın ikinci sırasını yapıyoruz hanımlar. Yine bir gerideki sık iğnenin içine batarak ilmek çıkarttım. Tığımdaki ilmeklerimi topluyorum. Yöntem bu hanımlar. Patiğimizin çevresini bu ilk başladığımız yere kadar, yani buraya kadar ters sık iğne yöntemi ile yapalım gelelim. İlk başladığım yere kadar pembe ipim ile kenar oyamı yaptım geldim hanımlar. En son buraya da bir tane bir zincir çekiyorum ve pembe ipimi de kesiyorum. Hemen pembe ipimin ucunda arka bölüme şöyle ilmek aralarından geçirerek gizleyeceğim. Patiğimizi bitirdik hanımlar. Şöyle sıkıca ipimin ucunu gizliyorum. Bu şekilde kenar oyamızı tamamladık. Şöyle bakalım. Görüntü itibariyle patiğimiz böyle. Bakın, haroşa örgü olduğu için gayet esnek, ayağı sarıyor. Bu şekilde. Hemen bir de hanımlar manken ayağıma giydireyim. Bir de ayağımızda bakalım patiğimizi.
Güzel, hoş bir patik oldu. Çok da severek yaptım. Umarım sizler de benimle beğenerek, severek yaparsınız. 5 iş bilmeyen hanımlar için de iyi, güzel bir fikir oldu diye düşünüyorum hanımlar. Yapacak olanlara da şimdiden kolay gelsin diyorum. Evet, patiğimizi bir güzel şöyle ayağımıza da giydirdim. Bakın, birlikte yapmış olduğumuz patiğimizi şöyle düzeltelim. Bu şekilde ayaktaki duruşumuz bu. Şöyle göstermek istiyorum. Yandan duruşu. Diğer kenarı, topuk kısmı yine şöyle, patiğimizin tabanı bu şekilde. Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.